Merhaba değerli arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video sunacağım size. Hoşunuza gideceğine eminim. Şimdi burada bir abimizin 5 tane tesbihini size tanıtmak istiyorum. Şöyle seçerek sırasıyla başlayayım. Mesela şununla başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu malzememiz M6 malzeme. M6 dediğimiz malzememiz sarı tondan, bakın ne kadar renk almış. Civciv sarısı tonundan geldiği renge bakın, bayağı bir değişmiş. Bu tesbih abimizdeydi. Abiye bir tesbih yaptık. Dedim ki sendeki tesbihleri de bir getir. Beraber bir video yapayım. Hem anısı olsun. Çünkü bundan sonraki tesbihlerin hemen hemen hepsi bu formdan farklı. Bu kesimden farklı. Onlar da birbirine çok yakın olduğu için abimizin 5 tesbihini bir arada çekelim dedik. Güzel olacak gerçekten. Şöyle daha önce ona verdiğimiz 4 tesbihi de getirmiş. Son tesbihi siz hiç görmediniz. Onu da göreceksiniz inşallah. Evet. Son tesbihi en son yayınlayacağım. Son geldiği için sırasına göre. Çok güzel. Bunları biliyorsunuz zaten, civciv sarısı oluyor. Malzeme bayağı renk almış arkadaşlar. Bakayım, bir parça bulursam hemen hızlıca size göstereyim, olur mu? Yani örnek olsun diye kodu birebir aynı mı bilmiyorum. Rengi aynı olduğu için. Bakın şu tondan geldi arkadaşlar. Bu malzeme de daha önce kesildiği için az buçuk o da renk aldı. Bu tonlardan bir tık daha açığıydı. Bu tondan renk aldı. Evet. Pala malzemenin renk alışı gerçekten çok güzel. Çok hızlı renk alıyor. Normalde bir bakalite göre çok hızlı renk alıyor. Bu da bizi sevindiren tarafı tabii. Geç alanlarını da gördük ama genelde hızlı renk alıyor. Bu da insanın heyecanını arttırıyor tabii ki. Çünkü 11'e 13. Bir daha bakalım. Evet. 11'e 13 ölçülerinde fıçı kesim, hassas işçilik arkadaşlar, tabi hassas işçilik bir tesbih. Kırık imamı falan var mı? Yok. Kısa tok imamimiz. Çok güzel. Şimdi bu güzelliği kenara bırakacağım ve diğer güzellikleri geçeceğim. Bundan sonra, bu noktadan sonra diğerlerinin formu değişiyor arkadaşlar. Değişen formları hemen size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir tane K33'ümüz var. Formumuz artık bu noktaya geldi arkadaşlar. Yine işçiliklerimiz tamamen hassas, milimetrik arkadaşlar. K33 arkadaşlar bu. Küsel malzemeydi. Damarları çok belirgin değildi. Bu deliklerini sonradan büyüttük. Büyüttüğümüz delikler içinde bu malzemesi kalmadı. Yine bu tona gelecek bir beyaz malzememizden parça yaptık. İmame durağı yaptık. Bunların delikleri ilk zamanlar inceydi. Ama abi yine benim tavsiyeme döndü. Kalın deliğe döndü. İnceleri kalın delik yaptık arkadaşlar. Bakın malzemenin ne kadar renk aldığını siz de görün. Bu da beyaza yakın bir tondaydı. Yani hafif sarı tonu vardı ama yine de beyazı andırıyordu. Tabii bu çok beyaz. Buna göre çok beyaz. Bu kadar beyaz değildi. Yine sarı tonlarıydı ama bu renk almış hali. Böyle mısır tanesi gibi duruyor. Bakın şöyle mısır tanesi gibi duruyor. Harika. Bunun ölçüsüne bakalım. Kalınlık
Biz ölçümlerimizde önce en sonra boy veriyoruz arkadaşlar. 14'e 12. 14'e 12 ölçülerinde yapılmış eski usul bir tesbih. Kesimi eski usul arkadaşlar. Böyle bakın sırtı tekerlek model de diyorlar buna. Sırtı böyle yuvarlak gidecekmiş gibi gidiyor ama yüksekten bir kesim var. Normalde daha aşağıdan da kestiklerimiz oluyor. Onların formu da biraz daha farklı çıkıyor. Bu tekerlek modeli gibi bir şey olmuş. Abimiz bunu böyle tek çekiyor. Bazen çift de çekiyor. Görüyorum. Çift çekiyor daha çok galiba. Evet, onun için çok geniş bırakıyoruz. Bakın. Bayağı geniş bırakıyoruz. Tam benim çekim aralığıma göre. Harika. İyi günlerde kullansın. Sarının yanına oldu. Bunlar böyle tam böyle kızarmaya tuttuğu zaman siz bunları o zaman göreceksiniz arkadaşlar. Kızarmaya tuttuğunda. Benim şimdi gelenler görüyordur. Vitrinimde bir tane var. Eski sarılardan yani onların kodu yoktu o zaman. Bir tane yapmıştım. Bir iki tanesinde şey vardı. Böyle leke vardı. Satılmamıştı. Ben onlara takılmıyorum ama bazıları takılıyor. Vitrine koydum ben de. Arkadaşlar vitrinde kıpkırmızı olmuş. Kıpkırmızı. Ondan sonra gelen aynı renkteki ürünlerden bir tane de tesbih yapıp onun yanına koydum. Böyle before after gibi, öncesi sonrası gibi çok güzel bir görüntü. Malzemenin ne renge geleceğini de göstermesi açısından çok iyi. İnşallah bir gün onun fotoğrafını çeker, Instagram'da da paylaşırım. Şimdi şöyle bir tane de D50 malzemeden yapılma var. Krem tonunda, biliyorsunuz D50. Bunun ilk rengi biraz daha pembemsi. Bu krem değil. Yani pembenin çok açık tonları gibiydi. Yani krem tonu gibiydi. Çok güzel. Şimdi bunun da ölçüsüne bakalım. Bunlar hep hassas işçilik arkadaşlar. 14'e 13 bu da. Bundan biraz daha tok. 14'e 13. Öbürü 14'e 12 idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Malzemenin sertliği çok iyi. Bakmayın benim çekemediğime. Abi bunu güzel çekiyor. Herkesin el alışkanlığı farklı. Şöyle bunu da kalın delik çalıştık. Hassas işçilik. Şıkır şıkır olmuş. Şıkır şıkır. En son hangisini çekiyordu acaba? Keşke sorsaydım en son hangisini çekiyorsun diye. D50 malzememiz elimizdeki arkadaşlar. Güzel günlerde kullansın. Çok güzel ya. Ya inanın böyle konuşmayı bırakacağım. Tesbihi seveceğim neredeyse. Ben de moda giriyorum ha. Böyle harika ya. Böyle sevesim geliyor. Başladık ya. Başlayınca kendimi kaptırıyorum ya. Şimdi bu da E9K malzememizden yapılma. Bakın bu da bayağı renk aldı. E9K malzememizden yapılma. Bir E9'un burada var. Onu bir göstereyim ama K değil. Şu satılan malzeme vardı ya. Bu E9 olarak. K'sı değil. K bunun az daha koyusuydu. Bakın örnek olsun diye göstereyim. K'sı kalmadı çünkü. Bu da satıldı. Bu malzeme de satıldı. Ustaya gidecek. Vay be. Daha düşün. Bu biraz açığı, malzemenin alt rengine bakın. Bu yaklaşmış bayağı. Bu bunu geçecek tabii ki. Harika bir şey. Bakın iç rengi de bu. Evet. Yani malzemeler renk alır da tamam, malzeme fenol formaldehit içeren bütün malzemeler renk alır. Bunun bakalit olması ya da pala malzeme olması gerekmiyor. Fenol formaldehit içeren bütün ürünler renk alır. Mesela
evlerinizdeki prizlerin anahtarlarının o kenarları plastik kısımları fenolik malzemeler kullanılarak yapılır. Çünkü dayanıklı olsun, ateşe dayanıklı olsun, uzun ömürlü olsun vesaire. Onların da zamanla sarardığını görebilirsiniz. Bizim evdekiler mesela bembeyazdı, sapsarı olmuşlar. Yani bu onun değerli olduğunu göstermez. Ama bu malzeme bu kadar mı güzel renk alır arkadaşlar ya? Bunun gibi böyle güzel renk alan bir malzeme bulamazsınız ya. Bulamazsınız. Malzemenin kalitesi başka, malzemenin güzelliği başka, malzemenin değeri üstüne koy. Ama renk alış şekli, inanın hiçbir şeyde yok bu kadar güzel renk alış. Müthiş renk alıyor. Bir de bunların mesela aldığı renkleri gördüğünüzde yani içinizde yani resmen bir aşk uyanıyor, bir canlılık oluşuyor. Yani ayrı bir sevgi oluşuyor. O rengi mesela seyretmek ayrı bir güzellik. Mesela şunun aldığı rengi seyretmek ayrı bir güzellik. Normalde desen ki ya bu boya değil mi, renk değil mi kardeşim, istesen sen bu rengi malzeme verirsin. Veremiyorsun işte malzemeye bu rengi. Bu piştikçe bu güzelliği alıyor. Piştikçe güzelleşiyor. Ya evet, çok farklı arkadaşlar. Gerçekten çok farklı bir duygu. Bu deneyimler de farklı. Yani deneyimlemek başka bir şey. Millet boyuyor, ediyor. Boyayı gördüğüm gibi anlarım zaten arkadaşlar. Gördüğüm gibi fotoğraftan bile tak diye anlıyorum boya olduğunu. Kendi kendine renk almış malzemenin derinliği çok farklı. Çok çok farklı. Bunun da ölçüsüne bakalım. Bu da 14'e 12. 14'e 12 yapılmış. Kırık imame yapılmış bu defa. Kalın delik. E9'um var ama K'sı yok arkadaşlar. Yine bu renge gelecek ama bu daha hızlı gelmiş. Abi çok güzel çekiyor ya. Abi çok güzel çekiyor. Ben niye çekemiyorum? Evet. Abi geliyor. Elinde tesbihi çatır çutur. Keyifle çekiyor. Şöyle biraz büyüteyim. Büyüteyim biraz arkadaşlar. Şimdi son parçayı size göstereceğim. Bu da D29 Küsen'den yaptık arkadaşlar. D29 Küsen'den yaptığımız son eserimiz. Bunu tanıtmamıştım hiç. Abimize hayırlı olsun. D29'un parçası var. Size göstermek isterim. Burada bakın D29 malzememiz buydu. Bu yeşil olacak ya da ama mavi, şu anda mavi tonda. Biraz daha turkuazı andırır bir tonda. İç rengi böyle. Şöyle yan yana da göstereyim. Böyle de göstereyim. Yine hassas işçilik. Malzememiz yine hassas işçilik. Ben size ölçülerini söyleyeyim. 15'e 13. Evet. 15'e 13 ölçülerinde yine abimizin tarzı tekerlek model ya da mısır tanesi dediğimiz bir kesim. Eski usul bunlar arkadaşlar. Şöyle baktığımızda mısır tanesi gibi gözüküyor. Harika. Damarlarını görebiliyorsunuz. Beyaz beyaz damar var bunlarda. Bunlar çekildikçe damarları belirginleşecek. Bakalım hangi tona gelecek abimizden. Tabii onun fotoğraflarını bekleyeceğiz. İyice renk değiştirdiğinde, iyice farklılaştığında onların da inşallah böyle şeylerini göstereceğiz size. Tabii şöyle bir projem de var arkadaşlar. Arkadaşlardan rica ediyorum, tesbihleriniz eskidiğinde, böyle iyice formunu tuttuğunda, lezzetini aldığında
Getirin böyle bir video yapalım, eski tesbihleri de öyle güzelliklerini de gösterelim size, seslerini, hem malzemenin ne kadar değiştiğini falan paylaşmak istiyorum aslında. İşte o yüzden de tabii bu iş artık bizim takipçilere, bizden bu tespihleri almış kişilere kalmış. Onlardan bekliyoruz. Getiren olursa çok memnun olacağım arkadaşlar. Gerçekten çok iyi olur. Evet. Şu güzellikleri böyle bırakalım. Bakalım, kadraja sığmıyor. Şöyle bir resim alacağım. Harika. İyi günlerde kullansın abimiz. Gerçekten çok değerli bir abimiz. İyi günlerde kullansın. Kendi zevkine göre güzel bir 1, 2, 3, 4, 5 parça tesbihi var. İyi günlerde kullansın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.